Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Azerbaycan mutfağının en çok sevilen yemeklerinden birisini hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hemen işimize, hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 3 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Ardından üzerine 2 çay kaşığı veya 1 silme tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip önce güzelce karıştıralım ve üzerine 1 adet yumurta ilavesi yaparak çırpmaya başlayalım. Ya yumurtayı önceden çırpıp ekleyin ya da daha sonrasında mutlaka çırparak karıştırmayı ihmal etmeyiniz ve peşinden azar azar su ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Ta ki hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar bu şekilde çatalla karıştıralım. Ardından çatalı çıkartalım ve elimizle hamurumuzu toparlamaya başlayalım. Toplamda 3 su bardağı un için 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar su kullandım. Yine de sizin kullandığınız yumurtanın boyutu, unun cinsi bu aşamada çok büyük etken olacağından kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Sonuç olarak çok aşırı sert değil ama yumuşak da değil. Yani kulak memesi kıvamında olmayan bir hamur elde ettim. Şöyle 2 eşit parçaya böldüm ve elimle beze haline getiriyorum. Her iki beze hazır olduktan sonra üzerini örtelim ve bu şekilde ikinci bir işleme kadar dinlendirelim. Ardından üzerinin kıymasını kavuracağız. Bunun için öncelikle uygun bir tencereye aldım. İçerisine biraz zeytinyağı ekledikten sonra 400 gram kadar kıymayı yani dana kıymayı ekledim ve sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Kıyma kavruldukça kendi yağını salacaktır ama yetersiz gelirse yani kıymanız yağsız ise mutlaka birazcık tereyağı eklemeyi ihmal etmeyiniz. Tamamen kavurduktan sonra yani suyunu salıp geri çektikten sonra üzerine biraz tuz, karabiber ekleyelim ve tencerenin kapağını kapatıp bu şekilde 2-3 dakika kısık ateşte pişirelim. Çok fazla kavurmadan yani kıymayı fazla kurutmadan kendi yağına düşürdükten sonra ocağın altını kapatalım ve ikinci bir işleme kadar o şekilde dinlendirelim. Ardından geçelim karamelize soğanlarımızı hazırlamaya. Bunun için 4 adet büyük boy soğan kullandım. 2 veya 3 adet de yeterli gelebilir. Ben bol soğanlı sevdiğim için özellikle karamelize soğana bayıldığım için çok fazla soğan kullanmayı genellikle tercih ediyorum. Bu şekilde öncelikle kabuklarını soydum. Ardından ikiye bölerek piyazlık olacak şekilde doğruyorum. Elinizle de doğrayabilirsiniz. Ama çok inceltip o şekilde doğramanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle kalın kalın doğramıyoruz. Aksi takdirde soğanlarınız karamelize olmayacaktır. Gördüğünüz gibi soğanı elinize aldığınızda mutlaka diğer tarafı görünmesi lazım. Bu şekilde tamamını doğrayıp hazırladıktan sonra uygun bir tavaya ocağa alalım ve içerisine bolca tereyağı ekledikten sonra soğanlarımızı ilave edelim. Yeri dar olduğu için önceden tuz ekleyip karıştırmadım. Ardından hemen tuzunu ilave ettim ve elimle şöyle bir güzel karıştırıyorum. Bu soğanların karamelize olmasını hızlandıracaktır. Bu arada karamelizasyon aşamasında mutlaka tereyağı kullanmalıyız. Yani daha sonrasında sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama mutlaka birazcık tereyağı olması gerekli ki karamelize olabilsin. Yani daha da güzel karamelize olsun ve hızlı olsun bu aşama. Öncelikle tavanın kapağını kapattım. 2-3 dakika tamamen yumuşamasını bekledim. Ardından kapağı açık bir şekilde ara ara karıştırarak kısık ateşte bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Orta veya kısık ateş olması lazım ki güzelce karamelize olsun. Bu aşama birazcık uzun sürebilir. Gözünüzü korkutmasın ama sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim, ara ara üzerine birazcık da tereyağı ekledim ki güzel bir şekilde karamelize olsunlar. Yani 2-3 yemek kaşığı kadar toplamda tereyağı kullandım. Ve bu şekilde artık karamelize soğanımız hazır oldu. Ocağı kapatalım ve kapattıktan sonra 1-2 kez de karıştırmayı ihmal etmeyelim ki altında yani tavanın sıcaklığıyla çok fazla kavrulmasınlar. Hemen hızlıca hamurları açmakla işime devam ediyorum. Öncelikle dinlenmiş hamurlardan bir tanesini tezgaha aldım. Altını ve üzerini bolca unladıktan sonra oklava yardımıyla açmaya başlıyorum.
Hamuru en az yarım saat kadar dinlendirmeyi ihmal etmeyiniz. Yumurtalı hamurlar genellikle diğer hamurlara nazaran bir tık daha zor açılabiliyor ama dinlendirdiğinizde işiniz çok daha kolaylaşmış olacaktır. O yüzden mutlaka en az yarım saat önceden hamurunuzu yoğurup hazırlamayı ihmal etmeyiniz. Klasik mantı hamuruna baktığınızda bir tık daha ince bir hamur olması lazım. Evet, hamurun bir tarafından diğer tarafı görünmüyor ama klasik mantı hamurundan birazcık daha ince yapmayı ihmal etmeyiniz ki çok kalın düşürmeyesiniz. Hemen şöyle hamurun kenarlarını bir tık daha incelttim ki her tarafı eşit olsun. Ardından üzerine bolca un serpiştiriyorum. Birkaç kez böyle güzelce unlayalım ki daha sonra keserken hamurumuz birbirine yapışmasın. Hemen peşinden hamuru yavaşça oklavaya saralım. Çok sıkı olmayacak şekilde. Ve bir bıçak yardımıyla aynı videoda gördüğünüz şekilde ortasından hamuru ikiye keselim. Gördüğünüz gibi güzelce unladığımız için kolayca kesildi ve asla yapışmadı. Şimdi verevine olacak şekilde 4 parmak aralıklarla hamuru keselim. Daha küçük veya daha büyük de kesebilirsiniz ama bu klasik bir boyut. Yani genellikle herkesin yaptığı şekilde yaparak yapmaya özen gösterdim. Yani orijinal tarifi sizlere vermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi hamurlarımız kolayca açılıyor. Bu aşamadan sonra kesinlikle çok fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Hemen hızlıca bir tepsiye alıp işinize devam edebilirsiniz. Bu aşamada hemen ben hızlıca sarımsaklı yoğurdumu da hazırlamakla devam ettim. Toplamda 2-3 diş kadar sarımsağı hemen eziciden geçirelim ve üzerine bolca yoğurt ekleyelim. Birazcık da tuz eklemeyi ihmal etmeyelim. Ve şöyle birkaç dakika kadar çırpıp güzelce karıştırdıktan sonra artık yoğurtlu sosumuz da hazır olmuştur. Şimdi artık hamurlarımızı pişirebiliriz. Bunun için olabildiğince geniş bir tencereye neredeyse üzerine kadar, yani 2-3 parmak kalıncaya kadar suyla dolduralım ve suyu güzelce kaynattıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ekleyip önce karıştıralım ve hamurlarımızı hızlıca içerisine ilave edelim. Yani öyle tek tek beklemeyin. Hemen hızlı olabildiğince hızlıca ekleyelim. Hatta eskiden hemen çok büyük tencerelerde pişirirdi benim yengem. Yani dayımın eşi, hatırlıyorum. Hep bizi de çağırırdı ki hemen hızlıca ilave edelim. Çünkü bir diğerini ekleyene kadar diğeri daha da iyi pişmiş oluyor ve sonuç olarak hamurların hepsi eşit pişmemiş olabiliyor. O yüzden olabildiğince hızlı pişirmeyi ihmal etmeyelim. Tamamını suyun içerisine ekledikten sonra böyle süzgeçle hafif kıpırdatabilirsiniz birbirlerine yapışmasınlar diye. Ama kesinlikle fazla karıştırmıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Pişip pişmediğini anlamak için de hamurların renginden bile anlayabilirsiniz. Yani deneyimliyseniz eğer, bu işleri biliyorsanız, hamurla çok fazla uğraştıysanız kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ama eğer anlamayacaksanız tadına bakabilirsiniz. Yani hamur tadı gelmiyorsa artık hazır olmuş demektir. Zaten hazır olanlar suyun üzerine çıkıp böyle kabarmaya başlıyor ve rengi de tamamen beyazlaşıyor. Eğer öyle olduysa artık hazır olmuş demektir. Ortalama saate baktım ben, 6-7 dakika içerisinde suya attıktan sonra hemen hazır oldu. Çok fazla pişirmemeye de dikkat ederseniz daha güzel olur. Hemen bir süzgecin üzerine aldım. Hiç bekletmeden hemen tabağa alıyorum. Bu şekilde geniş tabaklar kullanmalıyız. Eskiden sinilerde yenirdi. Yani o şekildeydi. Şimdi böyle servis tabaklarına alabilirsiniz. Bir bezeyle 2 böyle tabak artık hazır olabiliyor. Hemen üzerini güzelce düzelttim bir çatal yardımıyla. Ardından önce sarımsaklı yoğurdu, daha sonra karamelize olmuş soğanı ekliyorum.
Ve son olarak üzerine kıymasını da ilave ettikten sonra artık hangerimiz servise hazır hale gelmiştir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun. Sevdiklerinizle paylaşmayı da ihmal etmeyin lütfen. Bu arada illaki kıyma ilave etmek zorunda değilsiniz. Her yörede farklı soslarla da servis edilebilir. Yani Azerbaycan'ın farklı şehirlerinde de farklı şekillerde hazırlanıyor. Aslında ben kıymasız seviyorum mesela. Sadece karamelize soğan ve yoğurtlu halini daha çok seviyorum. Sizler de isterseniz sade olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, tavuklu, domatesli, neli isterseniz keyfinize göre hazırlayabilirsiniz. Az önce de dediğim gibi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten damak zevkinize çok uyacağını düşünüyorum. Hemen şöyle çatala dolayarak, yani yavaştan sararak yiyebilirsiniz. Ben genellikle bir çatal bir kaşık yardımıyla yemeği tercih ediyorum. Sizlere de şimdiden afiyet şifa olsun. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Daha fazla videolu tarif içinse kanalımı takip edip ücretsiz bir şekilde bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.